Elektrik motorları, temel olarak mıknatısların aynı kutuplarının birbirini itmesi ve ters kutupların birbirini çekmesi prensibiyle çalışırlar. Manyetik alanın akış yönü yani kuzey kutbundan, yani güney kutbuna doğrudur. Motorun nasıl çalıştığını görmek için animasyona bakarsak, tel üzerinde kuvvetler oluştuğunu görürüz. Bunları Fleming'in sol el kuralı ile açıklayabiliriz. Sol elimizin işaret parmağını manyetik alan yönüne çeviriyoruz. Orta parmağımız akım yönümüzü, baş parmağımızda oluşan kuvvetin yönünü temsil ediyor. Tel üzerinden bu şekilde akım geçirirsek yukarı doğru. Tersi yönde akım geçirirsek aşağı doğru kuvvet oluşur. Bu şekilde motorun dönme yönünü değiştirebiliyoruz. Bir de Fleming'in sağ el kuralı var. Manyetik alan içerisindeki teli, elektrik vermeden döndürürsek, tel üzerinde indüksiyon akımı oluşur. Sağ elimizin işaret parmağını manyetik alan yönüne çevirip, kuvveti döndürdüğümüz yöne göre ayarlarsak akımın yönünü buluruz. Bu yöntemle elektrik üreten dinamonun kutuplarını buluruz. Bu yöntem ayrıca bobinlerin manyetik alanlarını da bulmamızı sağlar. Parmaklarımız uyguladığımız akımın yönünü, baş parmağımız da manyetik alanın yönünü temsil eder. Bu şekilde elektromıknatısın kuzey ve güney kutuplarını buluruz. Temel manyetizmayı gördüğümüze göre şimdi motorlarımıza bakalım. Elektrik motorları günümüzde en fazla kullanılan motor çeşididir. Bunun sebebi verimliliklerinin yüksek olması ve kolay kontrol edilebilmeleridir. Çok fazla çeşidi olan motorları, kullandıkları elektrik tipine göre 3 ana başlık altında inceleyeceğiz. Universal motorlar, DC motorlar ve AC motorlar. Video serisinin bu bölümünde universal motorlara ve fırçalı DC motorlara yakından bakacağız. İlk olarak universal motora bakalım. Hem alternatif hem de doğru akımla çalışabildiği için universal motor adını alır. Yüksek hız ve torka sahip oldukları için elektrikli ev eşyalarında çokça kullanılırlar. Örneğin matkaplar, mutfak robotları, elektrikli süpürge, çamaşır makineleri. Yapısına bakarsak bir stator, rotor, fırça ve komütatörden oluşur. Stator sargıları genellikle 2 adet ve geniştir. Bunlar kutupları oluşturur. Rotor da benzer şekilde lamine çelik üzerine sargılardan oluşur. Çalışma prensibine bakarsak bağlantıları, seri DC motorlarla aynıdır. Motora gelen elektrik önce stator sargılarına, sonra da rotor sargılarına iletilir. Daha yakından bakarsak bağlantılar şekildeki gibidir. Akım önce ilk sarımımıza gelir. Sağ el kuralına göre S kutubu ve manyetik alan yönümüz oluşur. Sonra akım fırça sayesinde rotor sargılarına ulaşır. Sol el kuralımıza göre kuvvet oluşur ve bir dönme yönü elde ederiz. Ve son sarıma gelen akım en kutbunu oluşturur. Devre tamamlanır ve motor döner. Alternatif akımda kutuplar devamlı değişir. Akım önce diğer sarıma gelir. Kutup bir önceki kutubun tersine döndü. Sonrasında rotora ulaştı. Rotor sarımlarındaki akım yönü ve manyetik alanda aynı anda tersine döndüğü için dönme yönümüz değişmedi. Eğer motorun yönünü değiştirmek istersek fırça bağlantılarını veya sarım yönlerini değiştirmeliyiz. Seri DC motorlar dalgalı akım ile kullanılamazken aynı yapıyı kullanan universal motorlar nasıl çalışıyor? Öncelikle malzemesi daha az demir içeren lamine silisli çeliktir. Bu yapı istenmeyen edi akımlarını azaltır. Stator kutupları daha geniştir. Bu sayede manyetik alan konsantrasyonu azaltılır ve ısınması azalır. Kıvılcımları azaltmak için komütatörü daha çok parçadan oluşur. Buna ek olarak fırça malzemesi de daha dayanıklıdır. Ayrıca kompansasyon sarımları sayesinde reaktif güç bileşenleri azaltılmıştır. Ucuz olması ve kolay kullanımına karşın bazı dezavantajları da vardır. Fazla gürültülü çalışırlar. Verimleri diğer motorlara göre düşüktür. Kıvılcım ve ısı ortaya çıkarırlar. Sürtünmeden dolayı aşınan fırça ve komütatörler bakım maliyeti oluştururlar.
Günümüzde teknolojinin ilerlemesiyle ev aletlerinde daha verimli ve sessiz olan fırçasız motorlar tercih edilmektedir. Doğru akım motorlarına bakarsak, fırçalı ve fırçasız motorlar karşımıza çıkar. Fırçalı motorları da sabit mıknatıslı motorlar ile stator ve rotoru sarımlı motorlar olarak ikiye ayırabiliriz. Sabit mıknatıslı fırçalı motorlar genellikle düşük güç gereksinimi olan uygulamalarda kullanılır. Örneğin oyuncaklar, tıraş makineleri, diş fırçaları, şarjlı vidalama aletleri gibi. Çalışma prensibi ilk animasyondaki gibidir. Basit tasarımı sayesinde kolay üretilirler. Verimlilikleri yüksektir. Ve kontrolleri kolaydır. Güçleri sınırlı olduğu için genellikle düşük güç gerektiren uygulamalarda kullanılırlar. Stator ve rotoru sarımlı motorları da üçe ayırabiliriz. Seri motorlar, paralel motorlar ve compound motorlar. İsimlerini rotor ve stator sarımlarının birbirlerine bağlanma şekline göre alırlar. Compound motorlarda her iki sarımı birden içerir. Seri DC motorlar, marş motorlarında, elektrikli trenlerde, vinçlerde ve yüksek tork gerektiren uygulamalarda kullanılırlar. Seri motorlar yüksek başlangıç torku sağlarlar fakat hız arttıkça torkları düşer. Sarımlar seri bağlandığından üzerlerinden geçen amper ortaktır. Yüksek tork için yüksek amper çekerler. Bu yüzden stator sarımlarında kalın tel, az sarım kullanılır. Bağlantı şekline universal motorlarda bahsetmiştim. Paralel DC motorlar veya şont motorlar. Devrede bu şekilde gösterilirler. Devredeki bağlantıları da bu şekildedir. Bu motorlar, sabit hız gerektiren ve yük değişimlerine karşı hızın kararlı kalması gereken uygulamalarda idealdir. Fanlar, su pompaları ve tekstil makineleri gibi kullanım alanları vardır. Stator sargıları, rotor sargılarına paralel olduğundan amperleri ikiye bölünür. Stator sarımlarında, daha ince tel ve daha fazla sarım tercih edilir. Bu şekilde akımın çoğu rotordan geçer ve statordaki manyetik alan daha kararlı olur. Compound motorlarda her iki motor tipinin avantajlarından yararlanılır. Hem paralel hem de seri sarımlar içerir. Kümülatif ve diferansiyel olmak üzere ikiye ayrılırlar. Bağlantılarına göre de ikiye ayırabiliriz. Kısa compound motor ve uzun compound motor. Kısa compound motorların devreye bağlanışı bu şekildedir. Uzun compound motorlarda devreye bu şekilde bağlanır. Kümülatif compound motorların seri ve şont sargıları aynı yönde manyetik alan sağladığı için yüksek başlangıç torku sağlar ve yük arttıkça torkları da artar. Bu sebeple vinç, asansör ve konveyör sistemleri gibi uygulamalarda kullanılırlar. Diferansiyel compound motorlarda ise seri ve şont sargılar zıt yönde manyetik alan oluşturur. Bu torkun düşmesine sebep olur. Fakat manyetik alanın azalması rotorun daha hızlı dönmesine olanak sağlar. Özel uygulamalarda kullanılan motorlardır. Bazı havalandırma fanları ve kağıt makinelerinde kullanılırlar. Yüksek başlangıç torku ve yük altında hızını koruması gibi avantajlarına karşın bazı dezavantajları vardır. Karmaşık tasarımı nedeniyle üretim maliyetleri yüksek ve bakımları zordur. Ek sargılar nedeniyle boyutlarının büyük olması ve ağırlıklarının fazla olması dezavantaj oluşturur. Bu bölümün sonuna geldik. Video hoşunuza gittiyse like atıp abone olarak bana destek verebilirsiniz. Hepinize mutlu günler diliyorum.